Oyunculuğa başlaması tamamen bir tesadüf olan ama oyunculuğun sınırlarını zorlayan bir kadının hikayesidir bu. Tercümanlık yapması için Yıldız Kenter tarafından tiyatroya çağrıldığı sırada oyunculuk mikrobu kanına bulaşan ve bir ömür boyu taşıyacağı bir sevdaya dönüşecek olan hayalperestin masalıdır. Tesadüfen başladığı bu yolculukta o hep denenmemiş yollara sapar. Sezgileriyle, zekasıyla kendi yolunu açar. Her açtığı yol ona başka kapılar açar. Ama hiçbiri onu tatmin etmez çünkü o hep arayandır bu yolculukta. O yüzden şöyle der, beni aralarına alan yapımcılara teşekkür ediyorum ama hiçbirinden tatmin değilim. Onun için bazen izlemek ıstırap oluyor. Sesim şöyle olmalıydı, böyle yapmalıydım diyorum. Ama yine de garip bir şey var, ben oralarda olmak istiyorum. Bütün acısına rağmen onsuz kalmayayım istiyorum. Ben bu yaşadığımız dünyaya uyum sağlayamadım. Ben hayatı sinemanın, ekranın ve sahnenin üstünde o dünyada buluyorum. Ağlasam da, gülsem de sonuna kadar orada olmak istiyorum der. Meral Çetinkaya 5 Mart 1945 yılında Bursa'da doğar. Evlenmeden önceki soyadı Onuktav'dır. Annesi ev hanımıdır. Arada resim yapar. Babası radyologtur. Meral Çetinkaya, annem de ona her konuda yardım ederdi. Laboratuvar işleri dahil bütün işleri annem yapardı. Babam pek sanatla ilgilenmezdi. Annem ve ben babamdan gizli sinemaya giderdik. Sinemaya gitmek babamdan gizli olarak yaptığımız tek şeydi. Kafkasya göçmeni olan eniştemin opera alışkanlığı vardı. Darülbedai Dram Tiyatrosu yanmadan önce ilk defa beni oraya opera seyretmeye götürdüğünde ilkokul öğrencisiydim. O zamanlar tiyatro ve opera önlerinde kuyruklar oluşurdu. Eniştemle opera kuyruğunda beklediğim günleri hep hatırlarım. Rahmetli Ferhan Onat'ı dinlemek şansına erişmiştim o zamanlar der. Meral Çetinkaya'ya tiyatroyu sevdiren, teşvik eden resim hocasıdır. Ortaokulu bitirdiğinde bale kursuna gidip vücudunu kullanmaya başlar. Macaristan göçmeni Madame Olga'yla bale çalışmaları yapar. Konservatuarın bale sınavlarına beni o sokmuştu der. Lise eğitimi bitince kazandığı bursla Amerika'da sanat tarihi okur. Amerika'daki sanat tarihi eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri döner. O ara Kenterler Tiyatrosu'nda sergilenecek Hamlet oyunu için İrlandalı bir yönetmen gelir. Çetinkaya beni de ona tercümanlık yapmam için Yıldız Hanım tiyatroya çağırdı. Bu işim sırasında tiyatro iyice kanıma girdi. Ankara'dan tercümanlık için diplomamı istemişlerdi. Bu işlemler sırasında bir süre boşta kalmıştım. Ben de tiyatro sanatını sevdiğim için LCD kursuna başladım. Beklan Algan tarafından yönetiliyordu. Dönem arkadaşlarım arasında Macit Koper, Rutkay Aziz, İsmet Üstekin, Sevim Üstekin, Sevgi Özdamar ve Cezmi Baskın gibi oyuncular vardı der. Ancak o ara LCD kursları kapanır. Çalışmalarını Beklan Algan'ın evinde sürdürürler. Hepimiz heyecanlı ve inançlıydık. Tiyatro sanatına çok bağlıydık. Biz sadece kurs öğrencisi değil, tüm çalışmaları beraber yapardık. Büyük bir imece içinde yürütüyorduk çalışmalarımızı der Meral Çetinkaya. 1969 yılından itibaren Dostlar Tiyatrosu'nda yıllarca çeşitli oyunlarda oynar. Şili'de Av, Alpagut Olayı, Bitmeyen Kavga, Gün Dönerken, İkili Oyun, Yalın Ayak Sokrates gibi. Daha sonra Bakırköy Belediye Tiyatrolarında 2007'ye kadar oynamaya devam eder. Tiyatrodaki başarılı oyunculuğunu bu sefer sinemayla taçlandırır. Takvimler 1973 yılını gösterdiğinde yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Ağrı Dağı'nın Gazabı filmiyle sinemanın büyülü dünyasına adım atar. Bu ilk set deneyimi onu çok etkiler. Bu dünyaya çarpılır adeta. Meral Çetinkaya, bir macera gittim sete. Zeki Ökten ve işi arkadaşımdı. Sanat tarihi okudum. O dönem bir üniversitede okutman olmak için diplomamın denkliğini bekliyordum. Diplomam yabancıydı. Beni de götürün sete dedim ve gittim. Oraya gittiğimde çarpıldım. Çok etkilendim. Her zaman sinemayı çok sevdim ama beni çarpan sinemada izlerken gördüğüm şey değil, arka plandı. Kameranın arkası bambaşka bir dünya. Ağrı Dağı'nın tepesinde hiçbir şey yokken orada bir dünya yarattılar. Özellikle set işçileri beni çok etkiledi der. Rol aldığı 1979 yapımı Hazal filmindeki performansıyla 18. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne değer görülür. Çetinkaya bu ödülle ilgili şu ifadeleri kullanır. Hiçbir zaman ödül benim diyemeyeceğim. Çünkü ben o sırada yurt dışına gitmek zorunda kalmıştım. Filmler o dönem sesli çekilmediği için filmin seslendirmesine giremedim. Güler Ökten benim yerime seslendirmişti. Dolayısıyla yarısından çoğu onundur. Bu seslendirmenin hakkı ödenmez. Oynadığı bu sinema filmlerini Duvar, Bir Yudum Sevgi, Firar, Bir Avuç Cennet, Suda Yanar, Geyikler, Annem ve Almanya, Ponente Feneri, Her Şeye Rağmen, Medcezir Manzaraları, Kanto'dan Tango'ya, Uçurtmayı Vurmasınlar gibi filmler takip eder. Sızı, Keşanlı Ali Destanı, Kaldırım Serçesi, Kanun Savaşçıları gibi TV dizilerinde de oynar.
Ama ona en büyük başarıyı getiren, onu tüm Türkiye'ye tanıtan Bizimkiler dizisi olur. En büyük çıkışını Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Ayla karakteriyle yakalar. Meral Çetinkaya Bizimkiler dizisi için şunları söyler. Bizimkilerde çok özel bir ekip vardı. Biliyorsunuz dizi sektöründe senaryo çok önemli. Orada Umur Bugay gibi muhteşem bir senarist vardı ve o aynı zamanda muhteşem bir yapımcıydı. Bizi bir araya getiren ve tutan oydu. Çok ilginç bir deneyimdi. Ne kadar süreceğini, tutup tutmayacağını bilmiyorduk. Benim oynadığım ilk diziydi. Her zaman büyük bir sıcaklıkla anarım. Güzel şeyler özlenir ama ne yazık ki birçok arkadaşımız o albümden öbür tarafa yolcu oldu. Kalan birkaç kişi izler. Sanatçının hayatında yaşadığı en büyük acıysa aynı yıl evlendiği eşini kaybetmesi. 1992 yılında kendisi gibi sevilen bir oyuncu olan Yavuz Çetinkaya ile evlenir. Aynı yıl eşini kalp krizinden kaybeder. Bu Meral Çetinkaya için korkunç ve dayanılmaz bir acı olur. Yıllar sonra bir röportajında şunları söyler. Geçmişimi çok hatırlamıyorum. Belki de hatırlamak için çok çaba sarf etmedim. Yıllar içinde hep ileriye doğru düşler kurduk der. Kim bilir, belki bu sözler hayat arkadaşından bu şekilde zamansız, hesapsız ayrılmasını anlatmaktadır. 90'larda sinema filmlerinde oynamaya devam eden usta oyuncu 1996'da Solgun Bir Sarıgül filmiyle bir kez daha en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Portakal kazanır. Piyano Piyano Bacaksız, Yaz Yağmuru, İz, Kaç Para Kaç ve Eylül Fırtınası onun 90'larda rol aldığı filmlerden sadece bazıları. 2000'lere gelindiğinde ise Meral Çetinkaya'yı çok önemli dizi ve filmlerde görmeye başlarız. Bizimkilerin bitişiyle birlikte sinemada Vizontele, Mutluluk, Vizontele Tuğba ve Karanlıktakiler gibi filmlerde rol alır. Özellikle Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Karanlıktakiler filmindeki tüyler ürperten performansı efsanedir. Meral Çetinkaya'nın ne kadar usta bir oyuncu olduğunun en önemli delillerinden biridir bu rol. Gül Beyaz dizisinde Karadenizli bir kadını oynar. Kamran Ustayer'le birlikte müthiş bir performans ortaya koyarlar. Binbir Gece dizisinde Feride Aksal karakterini canlandırır Çetinkaya. Elit bir tiplemeyi de şahane canlandırabileceğini kanıtlar. Yine ses getiren ve onu tüm Türkiye'nin gündemine oturtan dizi ise Öyle Bir Geçer Zamanki de canlandırdığı karakterdir. Kadın İşi Banka Soygunu, Saklı Kalan, Mucize, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Ayla, Sibel, Çukur gibi çok bilinen dizi ve sinema filmleriyle kariyerini sürdüren Meral Çetinkaya, Aziz dizisiyle oyunculuğa aktif bir şekilde devam etmektedir. Meral Çetinkaya birçok projede Oscar'lık bir performans sergilemiştir. Elit, arıza, halktan kibirli, hayat verdiği bütün karakterlerin hakkını veren bir aktristir o. Buna rağmen yeterince konuşulmamış, ön plana çıkarılmamıştır. Oyunculukta yaş tanımayan, oyunculuğun ötesine geçip ruhuyla, tutkuyla yapar işini. Meral Çetinkaya işini bu kadar iyi yapmasını, bu sadece sinema terbiyesi değil, aynı zamanda iş terbiyesidir. Etrafındakilerle bir iş yapıyorsan onlara da saygı göstermelisin. Toplumda sınırlar nasıldır? Benim sınırım, onun sınırının başladığı yerde biter. Onu fark etmeliyim ve hissetmeliyim der. Oyunculuk için oyunculuk, gerçek dünyada yaşayan gerçek insanları yorumladığı için yaşamak gibi bırakılmamalı. Ölüm bırakana kadar der. Genç oyuncularla ilgili şunları söyler. İsim saymayayım ama çok yetenekli oyuncular var ve yeni gelen nesil mesleklerinde gelişmek için çok çalışıyor. Eğitimi önemsiyorlar. Bence harikalar. Çok saygılı ve disiplinli genç oyuncular var. Olmayan da vardır belki. Dizilerle ilgili kişisel sıkıntımı söyleyeyim. Sigara. Kimse kimseye sigarasız bir ortam hakkı tanımıyor. Yapım şirketlerine de söylüyorum. Sizi şikayet edeceğim diyorum ama yine de bir şey değişmiyor der. Tarık Akan'la ilgili bir anısını ise şöyle paylaşır. Birlikte 2 filmde çalıştık. Biri Ali Özgen Türk'ün Suda Yanarı, diğeri ise Atıf Yılmaz'ın Eylül Fırtınası filmiydi. Sette onu gözlemlerdim. Çok yumuşak, saygılı, efendi bir insandı. Çok dikkatliydi. Suda Yanar filminde küçücük bir rolüm vardı. Terk edilmiş bir köydeki kulübede kalmış uçuk bir kadını oynuyordum. Ben gittim oynadım. Bittikten sonra bana yalın ayak gittin oraya. Ayağın hiç acımadı. Şimdi çekim bitti. Senin ayağına batmaya başladı her şey dedi. Çok dikkatli biriydi. Cenaze törenindeki sevgi, saygı dolu insan seli de onu yeterince anlatıyor. Onurlu ve çok dürüst bir yaşamın karşılığı bu. Çocukları Barış Zeki, Özlem ve Yaşar Özgür'le Acun Güney'e sabırlar dilerim der. Meral Çetinkaya oyunculuk tutkusunu yansıtan en iyi oyunculardan birisidir. Onun oyunculuğu ne kadar es geçilip gölgede kalmış gibi görünse de gerçekler ortada. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en şahane aktrislerinden biri olduğu gerçeğini kimse değiştiremeyecek. Ama tüm bunların ötesinde 70 küsur yaşında olmasına rağmen hala mesleğini tutkuyla yapmaya devam ediyor olmasıyla büyük bir saygıyı hak ediyor. Meral Çetinkaya iyi ki doğmuş, iyi ki son nefese kadar oyunculuk diyor. Umarız onu daha çok projede görür ve toplum olarak kıymetini daha çok biliriz.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.